Kuala Lumpur'dan herkese merhaba. İkinci gündeyiz. Kuala Lumpur için bugün ikinci videoyu yapacağız. Biliyorsunuz ki meşhur Hindu tapınağı Batu Caves'i ziyaret ettik. Petronas ikizlerini gördük. Yemek sokağında biraz gezdik. Neredeyse Kuala Lumpur'u bir günde bitirecektik ama dedim ki bugüne de bir şeyler bırakalım. Kuala Lumpur'da çok uzun bir video serisi olmadan bu şekilde bir video serisi yapalım dedim. Şimdi neredeyiz? Dün Hinduların meşhur tapınaklarından Batu Caves'te başlamıştık. Bugün ise Malezya için çok önemli National Mosque, Ulusal Cami'nin önündeyiz. Memlekette tabii ne kadar tapınak, Hindu tapınağı, Budist tapınağı, Avrupa'da kilise varsa gezdik. Memlekette de ne çok cami varsa hepsini gezdik. Bu cami değişik bir cami. Mimari anlamda çok özel ve güzel bir cami. Ben çok seviyorum. Kuala Lumpur'a geldikçe ziyaret ediyorum. Aynı Batu Caves'i ziyaret ettiğim gibi. Turistlerin de yoğun ilgisini çeken bir cami. Lafı fazla uzatmayalım. Havada pek sıcak. Türkiye'de bugün hava biraz kötüymüş ama bahar tam gelmedi herhalde Türkiye'ye. Burada bir yaz alameti sürekli var. Evet, şöyle şu an dışındayız. Bu caminin bakın minaresi değişik bir formdadır. Giriş kapısı aslında diğer taraftan. Ben içeride gireceğim. Birazdan havuzu kapatmışlar. Şimdilik genelde çok güzel oluyor. Burayı biraz bakımsız bırakmışlar. Girişteki havuzu. Öyle diyelim. Başka ne anlatabiliriz? Benim bildiğim tarihçesi 1960'lı yıllara dayanan bir cami. 1965'lerde yapılıyor burası. Kulesi de 73 metre. Yani minaresi, kulesi derken minaresi 73 metre uzunluğunda bir cami burası arkadaşlar. Şimdi Müslüman olmayanlara böyle mor bir elbise veriyorlar. Biz oradan kendimizi kurtaracağız tabi. Caminin dışı bu şekilde, size içini de göstereceğim. Caminin içine girdik sevgili dostlar. Dediğim gibi 65'li yıllarda yapılmış bir cami. Kubbesi yıldız şeklinde. Bu da hem İslamiyet'i hem de Malezya'nın bayrağında biliyorsunuz ay yıldız mevcut. Hem de Malezya'nın bağımsızlığını, yani National Mosque, onu simgeliyor. İçini de fırsat bulursam göstereceğim. Çok da böyle etrafı rahatsız etmek istemiyorum. Biliyorsunuz birçok ibadethanede az video çekmeye çalışıyorum. Ama burası önemli bir yer olduğu için, hakikaten mimari anlamda da çok güzel bir yer olduğu için size göstermek istedim. Hoş bir yer. Şöyle burayı da bakın, minareyi size alacağım buradan. Evet. Çok güzel. Ben her geldiğimde çok seviyorum. Elbisemiz de bu şekilde bize böyle logolu verdiler. Bakalım. İçerisini de şöyle göstereyim. Çini işlemeleri. Camiyi de böylece görmüş oldunuz. İçerisi de
oldukça güzel. Kadınlar için arka tarafı ayırmışlar. Ön tarafta erkekler için ayrılmış. Aynı salon içerisindeler. Aynı kubbe altındalar. Kadınlar arkada Kur'an okuyorlar. Caminin diğer kısımlarını da size şöyle gösterebiliriz. Çok güzel bir cami arkadaşlar. Buranın arka tarafında ayrıca çok güzel botanik bahçesi var. Botanik bahçesi var. Ama botanik bahçesine ben bugün gitmeyeceğim. Çünkü hem hava çok sıcak hem çok yorucu olur. Buranın devamında cami, sanırım ki anladınız. Oldukça güzel bir mimari, dediğim gibi. Biraz fotoğraf çekeceğim ben. Fotoğraftan sonra da Pasarseni bölgesine geçelim. Pasarseni bölgesine geçelim. Bakın burada millet uyuyor ya. Serini bulmuşlar burada. Uyuyorlar. Ne güzel. Buradan Pasarseni bölgesine geçelim arkadaşlar. Central Market yapalım. Chinatown'a akşam saatlerinde bir uğrarız. Başka nereye gidebiliriz? Nehir kenarını size gösterebilirim. Kuala Lumpur'da ikinci günde bu şekilde tamamlarız diye ümit ediyorum. Güzel bir başlangıç oldu. Dün Batu Caves'ti. Bugün de National Mosque. Bence iki büyük ibadet yerini Kuala Lumpur'da görmüş olduk. Burada tabi Budistlerin de tapınakları var ama yeterince Budist tapınağı da gördük sanırım. Bakalım buradan sonra nereye gidelim? Merdeka Square. Bu şekilde devam edeceğiz. Sıcaktan kendimi kaybetmiş gibiyim. Bakalım, hakikaten çok sıcak. Neredeyim? Özgürlük Meydanı'na geldik. Kuala Lumpur'da sizinle. Şöyle meydanı size göstereceğim. Bayrağı görebiliyor muyuz? Gördük galiba. O kadar uzun ve büyük ki artık yani çekmesi bile zor oluyor. Eskiden buralar daha güzeldi ama karşıda tadilat var. Bakalım girebilecek miyiz? Oraya bakacağım. Neden Özgürlük Meydanı deniliyor? 31 Ağustos 1957 sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 1957'de bayrağı buradan tekrar görebiliyor muyuz? İngiliz bayrağını indirilip Malezya bayrağının göndere çekildiği ilk yer burası arkadaşlar. Onun için büyük bir öneme sahip bir noktadan bahsediyoruz. Onun için buraya Özgürlük Meydanı deniyor. Tadilatta olduğu için Abdülsamet binasının içine giremedik. Böyle dışarıdan size gösteriyorum. Özellikle kubbelerini şöyle görün. Bakır kubbeleri mevcuttur. 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş bu bina. Oldukça etkileyici bir mimarisi var. 19. yüzyıllarda en başlarında İngiliz sömürge yönetiminin ofislerine ev sahipliği yapıyormuş. Sonrasında hükümet ofisleri olarak böyle kullanılmaya başlanmış. 74 yılında da Selangor Sultanı Abdülsamet'in adını almış. Hakikaten çok güzel bir binadır. İçine girmek, avlusuna bu şekilde girmek eskiden mümkündü. Artık pek mümkün değil. Çünkü tadilat var. Önümüzdeki günlerde, aylarda artık bu ummalı çalışmanın sonucunda herhalde halka tekrar açılacaktır. Bugün ne olarak kullanılıyor bina? Bakın burada motosiklet var ama şöyle tasvirleri de var. Görünüyor sanırım. Bugün İletişim Bakanlığı, Multimedya Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi konularla ilgili bir bina olarak kullanılıyor günümüzde.
Şimdi hemen yakınında zaten kamerayı kapatmadan size göstereceğim. River of Life diye bir bölüm var. Köprüden şimdi göstereceğim. Öncesinde bakın River of Life burada haritası da var. Pasarseni, birazdan buraya gideceğiz. Zaten bu bölgeye çok yakınız. National Mosque'a sizinle gittik. Chinatown'a bugün gideceğiz. Diğerlerine size göstermedim herhalde. Ama olsun, bölgeyi bir kısım görmüş olduk. Zaten gezilecek yerlerin tamamını size gezdirdim. River of Life. Bakın çalışanlar burada. Şuradan bir şekilde içerideki çalışmaları da görebilirsiniz. Diğer tarafta da benzer yapıda binalar var. Evet. Şimdi nehir kenarından sizi şu şekilde gezdireceğim ben. Böyle bir yürüyüş alanı var. Diğer tarafa mı gitsek? Hayır, şu karşıda gördüğümüz yoldan ben devam edeyim. Tam oralarda bir daha açalım. Nehirdeki yürüyüş alanında görün. Dediğim gibi nehir kenarına geldik. Abdülsamad binası ile nehir yan yana. Onun için oldukça güzel oluyordu. Eski günlerde zaten havlu açık olduğu için buradan böyle girilebiliyordu binanın oturma yerlerine. Eski günlerde buralar daha güzeldi arkadaşlar. Bakın nehir kenarında şu yürüyüş yolunun yanına böyle bir havuz yapılmış. Bu havuzun içinde eskiden balıklar vardı. Belki tadilat nedeniyle belki de zamanla sürdürülebilir olmadığını düşünülerek balıkları herhalde kaldırmışlar. Burada hava pompaları hala mevcut havuz için. Dediğim gibi oldukça güzel. Nehir kenarında, Pasarseni'ye de çok yakın Abdülsamad binası. Evet. Akşam saatlerinde çok güzel oluyor. Bakın River of Life'daki yasaklar kamerayla izleniyor. Çöp atmayın, kaykay yok, motosiklet yok. Öpüşmek yasak. Bu da herhalde biber gazı. Evet. Çiçeklere basmayın. Seyyar satıcı yok. 2000 maksimum cezada 2000'miş. Öpüşmek yasakmış. Gençler, genç çiftler çok geliyorlar buraya. O nedenle sanırım biraz da kenarda kaldığı için böyle uyarılar mevcut olabiliyor. Şurayı böyle yakından görün. Karşıda Kuala Lumpur'un kulesi de mevcut. Biraz Kuala Lumpur için şey diyebiliriz, gökdelenler şehri diyebiliriz. Hakikaten o Petronas Twin'le birlikte çok fazla etrafta da gökdelen var. Bu gökdeleni bir türlü hatırlayamıyorum. Daha önce var mıydı? Bilmiyorum. Ne gökdelen olduğu hakkında da bilgim yok. Galiba o yeni bir gökdelen olabilir. Onunla ilgili bir malumatım yok. Ama birkaç gündür dikkatimi çekmiyor değil. Herhalde oldukça yüksek dursun diye tepesine de bir şey eklemişler. Evet, River of Life böyle iki taraflı gezilebilen turistik alanda yer alan ama yerel gençlerinde çok rağbet gösterdiği bir yer. Zaten Özgürlük Meydanı'na da çok yakın olduğu için burası biraz sevilen bir yer diyebiliriz arkadaşlar. Turistler de zaten bu bölgede genelde gezmeyi seviyorlar. Ya da daha çok gökdelenlerin arasında konaklama. Bu bölgede değil de
gökdelenlerin orada konaklama yapıyorlar. Video biraz uzadı galiba böyle. Nehir kenarından. Bakın karşıdaki binada. Çok güzel. Singapur'da da çok güzel boyama, duvar boyama oluyor. River of Life bu şekilde. Gece buranın mavi bir ışıklandırması oluyor. Ve müzik de çalınıyor. Öyle olunca gerçekten çok güzel oluyor. Bu nedenle gençler buraya sık sık geliyorlar diyebiliriz. Burası zaten bizim eski semtimiz. Şimdi semtimizde bulunan Fazarseni bölgesindeki markete ve Central Market'e uğrayacağız. Onlar hakkında da size biraz bilgi verelim. Eski semtime geri dönüş yaptım. Şöyle size pazar yerini göstereyim. Trafiğe kapalı bir alandır. Burada daha çok sokak yemekleri var arkadaşlar. Bu sokakta sol tarafta, bu tarafta 2018'de ikamet ediyordum. Tabii çok şey değişmemiş. Her şey yerli yerinde duruyor gibi. Birkaç sevdiğim yer vardı. Onlar kapanmış. Yan taraf Central Market. Ön kapısından sizi sokacağım. Sizi oradan sokacağız. Bakın hediyelik eşyalar buralarda mevcut. Bu şekilde bir pazar yeri. Oldukça sevimlidir. Turistler dediğim gibi çok rağbet gösterir. Bizim binada bunun hemen arkası ama artık orada değiliz. Burada mesela Vietnam kahvesi, lokal yemekler, işte bakın lokal yemekler gibi şeyler mevcut. Kokonat. Ama burası böyle çok lokal bir şey olmadığı için fiyatlar pahalıdır. Bakalım mesela burada kokonat 8. Normalde bunun fiyatı 5. Hatta bazı yerlerde içine pipet attırıyorum 4 oluyor. Öyle de diyebiliriz. Central Market burada ama size en başını da göstereyim. Burası da bir Müslüman lokantası. Çok güzeldir. Fiyatları da oldukça uygundur. Gelirseniz uğrayın. Yemek için güzel. Karşısı Chinatown. Oradan sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce kendi sokağımda şöyle ben de bir gözükeyim istiyorum. Çok sevdiğim bir bölge. Hatıralarımızın olduğu bir bölge. Çok arkadaşı buralarda karşıladık. Çok arkadaşımız buralarda yanımıza geldi. Onlar da izliyorlarsa hatıralarında canlanacaktır buralar. Hakikaten güzel yıllardı. Şöyle artık kaldığım yerde Pasifik karşıyı görüyorsunuz. Buranın da işte logosunu size tekrar göstereyim. Evet, şimdi ne yapalım? Sondan bir önceki ziyaret noktamıza geçelim. Central Market'te kısacık bir tur yapalım sizinle. Fiyatlar arkadaşlar turistik bir bölge olduğu için aslında çok pahalı değil. Ama lokale indiğinizde çok daha ucuz fiyatlar var, emin olun. Bakın böyle çalışmalar da var. Şimdi Central Market nedir? Central Market bizim kapalı çarşı gibi düşünebilirsiniz. Tabii kapalı çarşı dünyada eşi benzeri yok. 1888 buranın kuruluşu, 2 katlı bir yapı. İçeride sadece hediyelik eşya tarzı şeyler var arkadaşlar. Burası da Fazarseni. Evet. Şimdi
Buradan böyle girdik. Daha çok dediğim gibi hediyelik eşyalar. Bildiğiniz kapalı çarşının küçük versiyonu gibi. Yani burası bu şekilde bir dükkan topluluğu diyebiliriz. Central Market eskiden daha hareketliydi. Hani bizdeki kapalı çarşı gibi para piyasasının biraz aktığı bir yer buralarda. Ama pandemiden sonra buralarda biraz hediyelik eşya durumuna dönmüş. Yan tarafta geldiğimiz caddeye çıkıyor. Yani tek giriş yok. Kapalı çarşı gibi birçok yerden, yan sokaklardan girip çıkabiliyorsunuz. Bakın ne güzel posta kartları var. Şöyle bir bakalım. Aha. Şöyle birkaç tanesine bakıyorum. Evet, devam edelim Central'a. Kitap dükkanları, işte hediyelik dükkanlar bolca var. Yemek yeri var. Yani minik bir kapalı çarşı durumumuz mevcut. Şöyle bir tur daha yaptıktan sonra Chinatown'a geçeceğiz. Chinatown'dan da devam edeceğiz. Ortalığa karışacağız ortama. Ortalıkta karman çorman bir yer orası da. Zaten burası da Chinatown gibi bakın. Hediyelik birçok şey burada mevcut. Turistlerin de çok ilgisini çeken bir yer. Sanırım buradaki durum biraz anlaşıldı. Central kendi sevdiğim bir kapalı çarşı formu diyelim. Türkçeyi unuttuk galiba. Vah vah. Chinatown'da görüşürüz. Central Market'ten. Şimdilik bu kadar diyelim. Burayı da dışarıdan da olsa göstermemiş olmayalım. Şöyle görün. Chinatown ortasında bir Hindu tapınağı. Karşıda da onun için çiçekler satılıyor. Ovra Çiçek Pazarı'nı sanırım görmüşsünüzdür. Görmediyseniz videolarımdan Ovra Çiçek Pazarı'na bir bakın. Hindular için tapınaklara çiçek götürmek çok önemli. Birazdan Chinatown'un içinde gezeceğiz. Chinatown'un arka sokakları pek hoş değildir. Onun için sizi ön sokaklarında gezdirsem daha iyi olacaktır. Yemek yerleri pek hoş değil. Onu söyleyebiliriz. Burada Chinatown'da daha çok böyle sahte ürünler mevcuttur. Kaliteli olarak birebir yaparlar. Genelde bunlar Vietnam'dan gelen ürünler, Çin'den gelen ürünler.
Daha çok Vietnam bu işin pazarıdır. Bunu bilin. Şimdi Chinatown'u gezdireceğiz dedik ama çok da hani bir şey gösteremeyeceğiz gibi duruyor. Satıcıların çoğu Bangladeşlidir arkadaşlar. Chinatown olduğuna bakmayın. Kötü, kötü. İyi değil. It's okay. Adam ayağımıza bastı. Burada pazarlık çok açıktır. Pazarlık çok açıktır. Size Türk parasını da diyelim 3000 lira bir şey söyledi. Siz onu 2000 liraya 1500 liraya yani yarı yarıya alabilirsiniz. Çok güzel çantalar da var, bakalım. Materyal olarak fena değil. Şimdi burada da mesela bu iyi değil. Materyallerde de değişiklik olabiliyor. Onu dokunduğumda hatta artık hangi ülkede yapıldığını bile anlıyorum. Burada bana pek bir şey satmak istemiyorlar. Geçmişte de öyleydi. Zaten ben de buradan bir şey almak istemem. Sokağa diğer tarafına geçelim. Diğer tarafı da aynı. Yani biraz böyle bu işlerin yapıldığı bir yer gibi düşünebilirsiniz. Kalemleri görüyorsunuz. Bizim de kalemimiz var. Nerede kalem ya bizim? Abi bizim kalem tabi ucuz kalemlerden. Ha. Thank you. Buralarda bu gibi hadiseler mevcut. Chinatown'da. Yemek ağırlıklı, elektronik ve sahte ürünlerin satıldığı cadde diyelim. Bir tane değil yani, bu sokak böyle değil. Arkadaşlar burada bunun gibi bu ağırlıkta birçok sokak mevcut diyebiliriz. Yani şapkasından her şeyine mevcut. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yapalım. Birlikte Kuala Lumpur'daydık. Birlikte Kuala Lumpur'daydık. Evet. Birlikte Kuala Lumpur'daydık. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlersiniz. Abone olursunuz. Buradan yönümüz Vietnam olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kuala Lumpur'dan hepinize sevgiler ve saygılar. Yeni videoda görüşürüz.